Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Savaş raporu detaylı bir şekilde nasıl okunur, ne işe yarar hep birlikte bunu inceleyeceğiz. Bir yandan da birkaç tane elimizdeki rapora bakacağız. Yanımda Ahmet bana eşlik ediyor. Şimdi sol taraftaki kişi siz oluyorsunuz ya da sizin içinde bulunduğunuz rally lideri oluyor arkadaşlar. Sol taraf siz, sağ taraf ise karşı taraf oluyor. Buradaki üstteki kalkan işareti savunma tarafını gösteriyor. İki kılıç işareti ise saldırıyı gösteriyor. Buradaki bu sol taraftaki kişinin savaş sırasındaki koordinatı, sağ taraftaki savaş sırasındaki koordinatı, sol en üstteki koordinat ise savaşın nerede olduğunu gösterir bize arkadaşlar. Burada da savaşın tarihi, zamanı falan gibi bir detay var. Şimdi buraya indiğimizde birlikler kısmı. Ben 3 milyon 172 bin askerle garnizonda ya da kendi şehrimde bir savunma yapmışım. Rakip ise 1,5 milyon askerle saldırı yapmış. Bu toplam asker sayısını gösterir. Buraya tıkladığınızda detayları görebilirsiniz. Hemen ikinci yere geçtiğimizde kayıp. Adı üstünde direkt kayıp arkadaşlar. Bu direkt ölen askerlerdir. Mesela ben burada savunurken 233 bin asker kaybetmişim. Savunmada askerlerimin ölebilmesi için arkadaşlar revirimin dolu olması gerekiyor. Mesela şuradaki rapora baktığımızda burada kayıp vermemişim. Çünkü neden? Revirim boşmuş. Revirimi henüz dolduramamışlar. O yüzden saldıran kişi asker kaybetmiş. Bu oyunda her zaman böyledir. Saldıran kişinin askerleri ölür. Bir kısmı revire gider, bir kısmı ölür. Savunan ise önce askerler revire gider. Revir kapasitesi dolduktan sonra onlar da buradaki gibi savunmada da ölmeye başlar. Her zaman savunma tarafı avantajlıdır bu konuda. Çünkü saldıran asker kaybediyor, sizinkiler revire gidiyor. Birkaç savunmanın avantajı daha var. Onu da ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şimdi yaralılar kısmına geldiğimizde direkt bunlar ağır yaralılar oluyor. Bunlar direkt revire giden kişiler. Birinde 50 bin kişi revire gitmiş. Ondan öncesi de zaten revirim dolu olduğu için 50 bin kapasite kalmış. 50 bin gitmiş. Geri kalan da ölmüş. Burada askerleri iyileştirememişim. Karşı tarafın ise 142 bini revire gitmiş. 572 bini ölmüş. Hafif yaralı ne demek? Diyelim ki arkadaşlar Şato Savaşı ya da SVS Savaşı'ndayız. 1,5 milyon askere 1,5 milyon asker olur. Böyle bu kadar 3 milyon asker gibi gönderme gibi bir durumumuz yok. Diyelim ki bunların sayılarının eşit olduğunu düşünün. Ya da şuradan eşit olan bir tane var mı? Herhalde yok. Buranın üstüne anlatayım size. Eğer bir şatoya ralli açtınız, bir taraf savunuyor, bir taraf saldırıyorsa. İşte kayıp varsa kayıp olur, yaralı varsa yaralı olur. Bir de hafif yaralı diye bir şeyimiz var. Biz burada mesela 527 bin hafif yaralımız var. Karşı tarafın ise 873 bin hafif yaralısı var. Karşı tarafın askeri bitmiş. Aşağıda sıfır yazıyor. Bizde ise 2 milyon 360 bin asker kalmış. Aslında bu 2 milyon 360 bin değil. Bunun üstüne bir 527 bin daha ekleyeceksiniz. Ama hafif yaralı askerler o sırada eğer şato savaşında bir şatonun içindeyseniz savaşmaya devam etmezler. Şehrinize geri döndükten sonra bunlar tekrardan ordunuza katılır. Şehrinize dahil olur. Yani bir garnizondasınız, size bir saldırı geldi. 2 milyon 360 bine düştü. Ama burada 527 bin hafif yaralı var. Aslında 2800, 2 milyon 800. Buradaki 500 bin asla savaşmıyor. Bunlar şehrinize geri dönüp tekrar yolladığınızda bu savaşa dahil olurlar. Bir sonraki bundan sonra saldırı geldiğinde 2 milyon 360 ile savunacaksınız. Diyelim ki bu da 1 milyona düştü. Şurada tekrar 527 var. 1,5 milyonla savunmuyorsunuz. Bu en altta kalan savaşçıyla savunmaya devam edeceksiniz bir sonrakine. Araya asker sokarsanız falan o çok başka tabii. Karşı tarafta da 873 bin hafif yaralı kalmış. Adamın askerleri, intikalleri şehrine döndüğü anda anında iyileşecekler. Hiçbir şekilde revire ya da şuraya buraya gitmeden direkt hazır hale gelecekler arkadaşlar. En son savaşı kazanan taraf buradır, savaşçıdır. Hangi tarafın askeri daha fazla kalırsa, diğer taraf sıfırlanırsa diğer taraf savaşı kazanmış oluyor. Buraya kadar atladığım bir şey var mı ya da şurayı çok karıştırdım mı Ahmet, yoksa detaylı anlatmaya çalışıyorum ama ekleyeceğim bir Yo şey var abi mı? gayet iyi anlattın. Zaten evet. Gayet iyi anlattın abi. Ağzına sağlık. Tamam. Ama mesela bu 3 milyon bizim kendi şehrimizdeki bir savunma olduğu için garnizona gidip dönme gibi bir olay olmadığı için arkadaşlar kendi şehir savunmamızda 2 milyon 360 savaşçı kaldıysa bunlar zaten şehre dönme gibi bir muhabbet olmayacağı için bir sonraki saldırıya otomatik olarak eklenecekler. 2 milyon 800 olarak savunacağız bir sonraki saldırıyı. Ama dediğim gibi kule, taret, herhangi bir şehir savunmasına şey falan yollamış olsaydık bizim oradaki hafif yaralı askerlerimiz savaşmayacaktı. Bir de şöyle de bir durum var. Eğer bu 527 bin askerin işte 527 bin bizim değildir muhtemelen. Burada takviye atanlar falan da vardır diye düşünüyorum.
bize? Evet var. Eğer bu askerleri Tehlikesi de bu bu yollayanların askerleri eğer hafif yaralıysa bunlar bir sonraki savaşa dahil olmuyorlar. Bizim kendi hafif yaralı askerlerimiz savaşa devam edecekler bizim şehrimizdeki savunmadan dolayı. Ama o arkadaşlar bizde takviyeyi geri çekip tekrardan geri göndermeleri gerekiyor ki bu hafif yaralılar kendi şehirlerine döndüklerinde şey olsunlar. İşte iyileşsinler bir daha yollasınlar ki burada boşu boşuna yer kaplamasınlar. Burada aynı ekipte kalıyorlar ama savaşlara katılmıyorlar arkadaşlar. Yani Fuzuli olarak burada savaşta yer kaplamış oluyorlar. Onu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu kısmı anladıysak bonus kaynağı geçiyoruz. Siz bir rally açtınız ama sizin katılımcılarınız var. Arkadaşlar bonus kaynak şu demek. Bonus kaynaklara bakıyor. En güçlü oyuncuyu belirliyor. Bu rallideki benim takviye atan kişilerde de en güçlü oyuncu benmişim. Karşı tarafta ise en güçlü oyuncu Joker'miş. Bazen görebilirsiniz. Burada rally'yi başkası açmış ya da yukarıda başkasının resmi var ama aşağıda başkasının resmi var. Bu ne demek oluyor? O rally'deki en güçlü oyuncu kimse, en yüksek istatistiğe oyuncu sahip oyuncu kimse burada bonus kaynaklarda o olur ve savaşı bu verir arkadaşlar. Yani savaşları bu iki kişi yapar. Tıkladığımızda diyor ki saldırgan bonus kaynağı. Saldırıyı başlatan veya seferberliğe çağıran şefler. Savunmacı bonus kaynağı ise seferberlikteki en yüksek toplam savaş teknolojisi gücü, kahraman gücü falan filan. Dediğim gibi en güçlü oyuncu olacak. Şimdi Abi burada bonus bir nokta eklemek istiyorum ben tabii. bu arada. Orayı bir daha açar mısın? Abi burada rally'yi başlatan ve savunmacıya saldıran taraf içeride senden daha güçlü biri varsa bile daha güçsüz biri başlattıysa onunki sayılmıyor. Onu eklemek istiyorum. Senin rallinde senden daha güçlü biri vardır. Ama sen rally başlatan kaptan olduğun için seninki sayılacak. Onunki sayılmıyor. Ona dikkat edelim. Bak savunmada en güçlü olan. Evet, pardon. Orası doğru. O kısmı şey Ama yaptım. saldıran tarafta evet. Evet, Saldıran tarafta rally lideri neyse o abi. evet, evet. İçeridekilerin şeyi yok yani. Daha güçlüyse de hiç kabul olmuyor. Ama savunmada tabii en güçlü olan Evet. geçerli. Burada da yazıyor zaten. Ben o kısmı atladım arkadaşlar kusura bakmayın. Savunmada dediğimiz gibi en güçlü, saldırıda rally'yi başlatan veya seferberliğe çağıran şefler direkt burada yer alacaktır. Burada bizim şef donanımımızları kıyaslıyor ve tılsımları kıyaslıyor. Bakıp tıklayarak üstündeki detaylara bakabilirsiniz. Burada kahramanları kıyaslıyor, kahraman donanımlarını kıyaslıyor ve gelelim birlik gücü karşılaştırmasına. Bu arada bu sırada siz de tam ben bunu anlatmadan önce videoyu beğenip yorum yaparsanız arkadaşlar hemen birlik gücüne geçelim. Piyade, mızrakçı, nişancı, mavi taraf biziz, kırmızı taraf rakibimiz. Böyle normalde oranlar böyle gözüküyor. Aşağıda asker sayıları yazar. 1,5 milyon piyade, 1,3 milyon işte mızrakçı, 445 bin nişancı varmış bizde. Karşı tarafta 700 bin, 400 bin, 400 bin. Bu şekilde görmek istemiyorsanız buradaki oka tıklıyorsunuz ve yüzdesi olarak görebiliyorsunuz. Karşı tarafın oranını net bir şekilde görmek isterseniz tıklarsınız. Asker sayısını görmek isterseniz ise tekrar buna tıklayarak asker sayısına çevirebilirsiniz. Ve bunun üstüne tıkladığımızda iki tarafın konuşlandırdığı birliklerin ortalama birlik seviyesi. Mesela ortalama ateş kristali seviyesi 9,5'muş bizim. Zaten maksimum 10 oluyor. Şuna tıklayalım mesela. Buradası maksimum. Maksimum nişancı varmış. İşte Helios şey nişancısı var bizde. FC10 nişancı var. Çünkü takviye olarak sadece piyade ve mızrak çatmışlardı. Benimki de maksimum seviyede olduğu için maksimum seviyeye çıkmıştı. Burada 9,4. Bunlar savaşlarda inanılmaz değerlidir. Genelde çok çok büyük savaşlarda, büyük eyaletlerin güçlü oyuncuların yaptığı savaşlarda herkes içeriye son seviye FC seviyesi asker ve Helios asker isterler. Tamamen buradaki ortalamayı düşürmemek adına. Burada karşı tarafın oranlarını görebilirsiniz. 8,4. Bizimkine kıyasla bayağı düşük. 8,8 ya da 7,5'a kadar nişancısı düşmüş mesela. Şimdi özellik bonuslarına geçeceğiz ve bu kısım çok çok değerli. Arkadaşlar sol tarafta bizim istatistiklerimiz, yeşiller karşı taraftan güçlü, kırmızılar karşı taraftan zayıf olduğumuzu gösteriyor. Piyade saldırısı, savunması, öldürücüyü sağladıktan sonra mızrakçının 4 tane istatistiği ve sonra nişancının 4 istatistiğine geçiyor. Hemen özellik bonuslarının sağında bir ünlem var. Bu çok çok önemli ve sık sık kullandığımız bir detay. Şimdi şu şuna vurur, şu bunu yapar falan şeyini anlatmıyorum. Onunla alakalı savaş sanatı serimiz var. O kısmı geçip izleyebilirsiniz. Sadece savaş raporunda ne işe yarar onu göreceğiz. Şimdi buradaki özellik bonuslarındaki ünleme tıkladığımızda. Bu ilk başta basılan %20'ler ya da %10'lar olarak görebilirsiniz bunları. Bunlar tamamen buradaki profil resminizin altındaki oka tıkladığınızda burada satın aldığınız ya yukarıdaki ya aşağıdaki yukarıdaki %10 verir, aşağıdaki %20 verir. Bizim rapora baktığımızda ise arkadaşlar iki tarafta
%20'leri açmıştı. Hemen aynı rapora geçeyim, oradan bakalım. Şimdi ilk başta bunu gördük. Herkes karşı tarafta, biz de %20'leri full açmışız. Şimdi biz savunma yapan tarafız. Bunu gördük. Kendi şehrimizde bir savunma yapıyoruz. Savunmacı birlik savunması diyor %15. Savunmacı birlik öldürücülüğü %15 diyor. Karşı tarafta öyle bir şey yok. Çünkü karşı taraf savunma yapmıyor. Bize saldırdığı için burada bir şey yazması absürt zaten. Peki buradaki %15'ler nereden geliyor? Hemen gelin ona bakalım. Arkadaşlar şurada piyadenin özel silahına tıkladığımızda biz maksimum seviyeye getirmişiz. Ne veriyormuş? Savunmacı birliklerin savunmasını %15 arttırır diyor. Direkt buradan ekstra %15 olarak alıyoruz ve bu çarpan olarak etkilenir. Bu oyundaki en değerli şeylerden biridir arkadaşlar. Şimdi size birazdan bu oyunda neyler çarpan olarak, neyler artı olarak ekleniyor ve aradaki farkı anlatacağım. Şimdi diyelim ki bizim 1000 istatistiğimiz var. Savunmacı birliklerin savunmasını %15 arttırır. 1000 savunmamız varsa 1150'ye çıkıyor. Direkt 150 ekleniyor arkadaşlar. 1150'ye çıkıyor ve bizim için çok çok değerli. Hemen ikinciye bakalım. Sonya. Ne diyor abi? Savunmacı birliklerin öldürücülüğünü. 1000 öldürücülüğümüz varsa savunmadaysak 1150'ye çıkıyor. İnanılmaz değerli. Bu savunma nerede işe yarar? Birisi bizim şehrimize saldırıyorsa, eğer bu savunmada işe yarayan kahramanları garnizona koyduysak, bunlar savunma yapıyorsa savunmada %15 alırız ya da silah seviyesini ne kadar arttırdıysanız. Ya da bir tane şatoya ya da tarete siz girdiniz ve orayı savunuyorsunuz. Biri sizi saldırıyorsa artık savunma aşamasına geçtiğiniz için bunlar işe yarar. Saldırıda, bireysel saldırıda çalışan bir şey yok. Mesela arkadaşlar bu saldırıda işe yarar. Seferberlik birliklerinin saldırısın diyor. Eğer bir şeyin içinde seferberlik birlikleri cümlesi, kelimesi geçiyorsa şunlar, bu rally açtığınızda işe yarar anlamına geliyor. Bir yere rally açtığımızda %15 saldırı alacakmışız. Birazdan karşı tarafınkilere baktığımızda bunu detaylı göreceğiz. Ama birine bireysel saldırı atıyorsanız asla işe yaramaz. Sadece rallilerde işe yarar dediğim gibi. Yani %15'leri buradan biz almış olduk. Seferberlik birlik saldırısı almadık. Birlik öldürücülüğü almadık. Çünkü seferberlik biz açmadık. Şimdi düşman öldürücülüğü pet. Bunların hepsi pet bonusları. Petlerin yeteneklerini aktif ettiğimizde seviyelerine göre şey yapacağız. Karşı tarafın petleri açıkmış ve aktifmiş arkadaşlar. Buradan %5, %10 bu aşağıdakileri şu an gösterdiklerim petlerden alıyor. Petler çarpan olarak etkiler arkadaşlar. Bu çok çok değerli. Yani %5 direkt, hani ya da %10, işte 1000 ise 100 geliyor. Hani artı 1010 olmuyor yani. O yüzden çarpan olması, petlerin yetenekleri çok değerli. Özel silahlar gibi petler de çarpan olarak etki eder ve bizler için olmazsa olmazdır. Seferberlik birlik saldırısı ve birlik öldürücülüğü almış. 2 tane almış. Neden 3 alamamış? Hemen bakalım. Şimdi buna baktığımızda seferberlik birliklerinin saldırısını demiş. Adam bize rally açıyor. Şehrimizi açıyor. Eğer sola vursaydı bu çalışmayacaktı. Ama rally açtığı için çalışıyor. Hemen ikinci aldığı yere bakıyoruz buraya. Seferberlik ekiplerinin %15 öldürücülüğü diyor. Çok iyi. Piyadeden alamaz bunu. Piyadeden alamamasının sebebi, oyunda sadece 2 tane saldırı piyadesi vardır. Rally'de işe yarayan. Bir tanesi Natalya'dır. Öldürücülük verir. İkincisi ise Geronimo'dur. O da saldırı verir. %15. Diğer oyundaki tüm piyadeler savunmada işe yarar. Bu bize saldırı attığı için gördüğünüz gibi buradaki %15 savunma işe yaramamış. Ama bizimki savunma da %15 devreye girmiş. Yani özel silahlar dediğim gibi çarpan etkisi verir. Oyundaki petler bu yeteneği kullandığım anda %15, yani direkt çarpan olarak, bir de %10 çarpan olarak etki edecek arkadaşlar. Savaş petlerinden bahsediyorum. Buradaki %10 ya da %20 bufflar çarpan etkisi verir. Yani artı olarak eklenmez. Şimdi diğer şeye geliyoruz. Natalya'ya geldik. Natalya'nın burada %11 buff'ı var. Saldırı ve savunmasını %10 oranında arttırır diyor. Sizin 1000 saldırı ve 1000 savunmanız olduğunu düşünün. Bu Natalya'yı 5 yıldız yaptığınızda her yıldız için 2 seviye artı 2 artı 2 verir. Bir yıldızda saldırı ve savunma 2, 2 yıldızda 4, 6, 8 ve maksimumda 10 verecek. Arkadaşlar 1000 saldırı ve 1000 savunmanız varsa 1100 olmuyor. 1010 oluyor. 1010 saldırı ve 1010 savunma oluyor. Bence o yüzden çöp. Kesinlikle balinalar dışında kimsenin almaması gerekiyor. Balinada vardır. Geronimo da aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki pasif yeteneği öldürücülük ve sağlık %15 verir. 1000 ise 1015 sağlık ve 1015 öldürücülük olacaktır. Bunlar artı olarak eklenir. Hemen diğer bir kısma geçiyoruz. VIP seviyeleri. Arkadaşlar birlik öldürücülüğü artı 16 diyor. Mesela diyelim ki siz VIP 8'siniz. VIP 9'a geçip %10 savunma almak istiyorsunuz. 1000 savunmanız varsa 1010 savunma olacak. Yani bence komple çöp. Hani VP'yi yükseltmenin çok da bir mantığı yok. O yüzden zaten biz elmasları
VIP'e ağırlık değil de petleri vermeye çalışıyoruz. Burası tamamen artı olarak ekleniyor. Bilginiz olsun. Hızlıca buradan %10 alıp 1000'ken 1100 yapmayı falan düşünüp de sadece bunun için harcama yapmayın. Bizim için çarpan olanlar etkilidir ve önemlidir. Artı olanlar değildir. Peki Ahmet, atladığın bir yer var mı abi? Çarpan olarak başka etki eden bir şey var mı? Yok abi, çarpan olarak etki eden her şeyi söyledik. Ee, Buff'lar dedik, petler dedik. buradaki bufflar artı olarak eklenir arkadaşlar. Çarpan olarak eklenmezler. Bakanlıklar arttı. Bakanlıklar artı. Başkan varsa başkanın verdikleri artı olarak eklenir. Eğer eyaletinizde bir tiran varsa, ama bizde tiran var mı? Var. Mesela burada bakanlıkları görebiliyor muyuz? Ee, buradan görebiliyoruz herhalde. Zalim avantajlarında, Evet. evet. Buradaki artı %20 falan filan diyor. 1000 ise 1020 oluyor arkadaşlar sağlığı. Yani 1200'e çıkmayacak. Bilginiz olsun. Ya da şuradaki direkt tiran avantajlarına baktığımızda ise işte nasıl bakabiliyoruz ona? Şuradandı galiba. İşte buradakilerin hepsi çarpan olarak Evet. olsa inanılmaz zaten fark yaratmış oluyor. Bunların her biri istatistiklerine artı olarak eklenecek. Bu tamamen işin gösteriş kısmı diyebilirim. Şimdi bu kısım anlaşıldıysa eğer ya da anlamadığınız, sormak istediğiniz hangisi artı, hangisi çarpan bizim söylemeyi unuttuğumuz bir yer varsa yazın, çarpan mı artı mı olarak onu size söyleyeyim. Tekrardan raporumuza geçelim. Bu kısımda anlatmadığım herhalde hiçbir şey kalmadı. Petler çarpan, özel silahlar çarpan ve burası çarpan dedik. Aslında buradaki her şey çarpanmış. Onu da şu an fark etmiş olduk. Tamamdır. Şimdi savaş detaylarına geçelim. Güç artışı varmış. Bu kısım hiç önemli değil arkadaşlar. Oyunun başında ben de başladığımda buralara bakıp hepsini ES'e götürmeye falan çalışıyordum da bu hiç önemli değil. Oyunun tamamen şey kısmı gibi düşünebilirsiniz. Hikaye kısmı sizi gaza getirmeye çalışıyor. Savaş detaylarına gelelim abi. Savaş detaylarına geldiğimizde yetenek detaylarıyla karşılaşıyoruz ilk başta. Sol 3 tarafta bizim kullandığımız 3 kahraman, sağ tarafta da rakibimizin. Abi ilk baştaki 3 yetenek yani bu kahramanın sağ tarafındaki 3 yeteneği temsil eder. Karşı tarafta aynı şekilde. Bu bir kere tetiklenmiş. Zaten bir kere tetiklenmesi çok normal çünkü yetenek birden fazla tetiklenecek bir yetenek değil. Zaten direkt bir kere tetikleniyor ve piyade savunmasını %30 arttırıyor. Bu yeteneğe bakıyoruz. 17 kere Evet, tetiklenmiş savaş ve başından sonuna kadar. aynen öyle. Ve rakibimizinki 13 kere tetiklenmiş. Burada sol tarafta tetiklenmeler, yanında da eğer bu yetenek asker öldürüyorsa hemen yan tarafında öldürmeler yazar. Piyade yeteneklerinde asker öldürme direkten olmadığı için buralar boş. Şimdi bu 17 kere tetiklenmiş. Diyor ki piyadelerini kusayarak onlara bir kalkan kazanır. Bu kalkan her saldırı yaptıklarında bir tur boyunca %30 koruma sağlar diyor. Yani 17 kere saldırı yaptığı için 17 tur boyunca %30 koruma sağlamış bize. Karşı taraf 13 saldırı yaptığı için 13 kere koruma sağlamış. Bu Kasım tamamen artık bir yer hem istatistikler çoğu da şans faktörüdür. Bu da bir kere çalışmış tamamen çünkü %25 etkili. Bu alt kısma geçtiğimizde ise burası askerlerin yetenekleridir. Direkt piyade sınıfının askerinin yeteneği 4. sırada yazar. Ben işte FC10 olduğum ve son seviye olduğum için diyor ki yüzeye eklenen ateş kristalü enerjisi kalkanı dayaklı hale getirir ve %37,5 olasılıkla %36 oranında hasarı engeller. Savaştaki en büyük değişimlerin sebebi, farklı raporların sebebi aslında biraz da budur arkadaşlar. Bu yetenekler çok küçümsenecek yetenekler değildir. Bazen buralarda çok absürt tetiklenmeler olur. Sizden daha güçlü birini çok çok absürt bir şekilde yenebilirsiniz. Özellikle öyle bir raporla karşılaştığınızda bu kısımlara bakın. Hem piyade hem nişancı hem mızrakçı. Gerçekten burası oyunun tamamen şans şeyi diyebilirim. Ama tabii piyadelerimiz ne kadar sağlam olur, ne kadar hayatta kalırsa o kadar fazla tetiklenme şansımız olur. Hemen ikinci kısma geçelim. Bu arada Mızrakçılarımız. bizim buradaki rekorumuz 106 bu arada abi. 106 106. Ben tetiklenme sana mi? rapor göndermiştim eskiden. Evet, 106 Evet. tetiklenmeyi görmüşüz Bir şu ana zamanlar kadar. raporumuz vardı öyle. Ya belki chat'teki arkadaşlardan daha fazla gören vardır. Eğer varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kısım tekrar videoyu beğeneceğimiz, beğenmeyi unutanların kısmı. Bu kısımda hemen videoyu beğenin arkadaşlar. Biz de hemen mızrakçılarımıza geçelim. Bu yetenek bir kere tetiklenmiş. Bu yetenek 8 kere tetiklenmiş ve yanında 73 bin asker öldürmüş. Çünkü direkt yetenek asker öldürme yeteneği. Yine bu aynı şekilde yani 3 tane yeteneğinden 2 tanesi asker öldürme üzerine bir tanesi normal herkesin hasarını arttırır ya da düşürür tarzı yetenektir. Karşı tarafta öldürme yeteneği yok. Yine buraya geçtiğimizde ise burada 5 tane var. Burada niye 5 tane var peki? Burada direkt mızrakçılarımızın pusucu yeteneği var arkadaşlar. Saldırılar piyadelerin arkasındaki nişancıları vurma şansı %20'dir.
Bu direkt dediğim gibi yine mızrakçıların otomatik kendi yeteneği arkadaşlar. Biz de 3 kere çalışmış. 3 kere mızrakçılarımız piyadelere vurmak yerine karşı taraftaki nişancılara direkt vurmuşlar. Karşı tarafta ise 2 kere çalışmış. %20 ihtimalle kim şanslıysa o daha fazla hasar verecek. Hemen bu alttaki ise ateş kristalinin verdiği yetenek. Bu normal mızrakçının verdiği yetenek. Bu ise ateş kristalinin verdiği yetenek. Piyadede neden bu yok arkadaşlar? Piyadede yetenek ihtimaliyle tetiklenen bir şey yok. Piyadenin yeteneği saf ve nettir çünkü. Buraya eklemezler. Eklememesinin sebepleri piyadenin şeyi neydi? Hemen kontrol edelim. Çok özür dilerim. Hani yanlış bilgi vermeyeyim. Piyadeye geldiğimizde şurada direkt zaten mızrakçıların savunmasını %10 otomatik arttırıyor. Onu da savaş raporuna eklemiyor. Ama burada gördüğünüz gibi %20 ihtimalle nişancılara vurma şansı geliyor. Nişancıya baktığımızda ise orada gösterdiği yetenek buydu. Bunu da nişancıda gösterecek. Burada da %10 ihtimal olduğu için yine nişancıda o kısmı 5 olarak göreceğiz. Piyadede ise 4 görüyorduk. Bu rapor muydu? Buydu. Buradan tekrar devam edelim. Şimdi dediğim gibi burası ateş kristali, burası direkt mızrakçıların yeteneği. Burada ise direkt nişancıların yeteneğini göreceğiz. Ama nişancının yeteneği niye burada yok? Çalışmamış çünkü bizde o yüzden yok. Ama karşı tarafta gördüğünüz gibi çalışmış arkadaşlar. %10 bir ihtimal olduğu için abi. %10 ihtimal düşük olduğu için tabii özellikle. Evet ama çalışmasa bile buraya eklemiş arkadaşlar. Bunun olduğunu gösteriyor ama çalışmadığı için eklememiş. Ama karşı tarafta 2 kere eklemiş. O yüzden şey yapıyor. Bu çok değerli. %10 olduğuna bakmayın. Çalıştığı zaman gerçekten yok ediyor. Çünkü en yüksek hasarı nişancılardan alıyoruz. Dedim ve bu kısımda da yine burası ateş kristali. Burası ise karşı tarafın ya da bizim nişancılarımızın direkt kendi yeteneği. Şimdi bu kısmı geçtik. Hemen bu kısmı şöyle kapatalım. Yetenek detaylarına atladık. Burada ilk başta savunmacı kişiler gözükür. En üstteki kişi biziz, rally lideri. Alttaki de bize takviye atan ya da o savaşa katılan katılımcı arkadaşlar. Burada alt kısımda saldıranlar ve onun rallisine katılan kişiler var. Şimdi buraya ilk tıkladığımız zaman şöyle hemen bakalım. Toplam piyadelerimiz 52 bin öldürme yapmış. Burada bize anlatıyor ve 3 tane kahraman göndermişiz, onları gösteriyor. Şuraya tıkladığımızda bu ikon toplam bu rallideki asker sayısını gösteriyor. 2.427.543 asker varmış. Birliğimiz varmış. Pardon, bu bizim askerimiz. Savunmada olduğu için kafam karıştı. Bu bizim şehrimizde bulunan asker Ama sayısı herkesin arkadaşlar. kendi askerini gösteriyor abi. Aynen öyle. Şimdi toplam 34 milyon güç düşmüş. Toplam 605 bin asker öldürmüşüz. Toplam 233 bin de asker kaybetmişiz. Buradaki şeyler zaten yazıyor üstünde. Hemen bu kısma geldiğimizde ise öldürme, kayıp, yaralılar, hafif yaralılar ve kalan savaşçı da geriye kalan yazar arkadaşlar. Bunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Buraya işte üstünden görebilirsiniz. FC seviyesi. Üstünde kırmızı yanıyorsa Helios'tur. Normalse zaten şöyle olacaktır. Alttaki gibi olacaktır. Ya da üstteki de şey zaten. Tamam. Burada bizim katılımcı, bize katılan arkadaşlarımız var. Genelde katılanlarda şunu görürüz. İlk kahraman olarak eğer bir rallilere falan katılıyorsa Jesse Patrick ya da Rene falan gönderirler. O konuya çok girmeyeceğim. Burada yine askerlerin ne kadar öldürdüğünü falan görüyoruz. Aynı şekilde de saldıran kişi için her şey aynı şekilde geçerli. Burada çok gösterebileceğimiz bir şey yok. Savaş detayları da bu kadardı. Atladığım bir şey var mı Ahmet benim? Yok abi her şeyi detaylıca göstermiş olduk. Tamam. Herhalde savaş raporuyla alakalı anlatılabilecek her şeyi özellikle yeni başlayanlar ya da savaş raporuna ne işe yarıyor, nereden ne çıkarmamız gerekiyor bilmeyen arkadaşlar için her şeyi detaylı anlatmak istedim ki özellikle önem vermemiz gereken şey formasyonlar, asker oranları ve şuradaki buffların nasıl çalıştığı, hangilerinin önemli, hangilerinin önemsiz olduğuydu. Umarım yeterli bilgiyi size vermiş ya da aktarmışımdır arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya destek için yorum atmayı ihmal etmeyin. Çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.